Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sefer farklı bir ip çalışacağız. Jut ipimiz var. Bu jut ipimizde güzel bir yuvarlak kutu çanta hazırlayacağız. Bazen makaron çanta diye de karşımıza çıkıyor bu çanta. Şöyle biraz yukarıya alırsam ben arkasını ördüm. Şimdi bunun arkası bu şekilde düzdü. Siz tabii ki de istediğiniz gibi bir model tercih edebilirsiniz. Ya da hiç ben böyle herhangi bir şekilde ahşap görüntüsü istemiyorum derseniz yuvarlak aynen bu şekilde örüp kendiniz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çift kat ip kullanıyorum. Çift kat ip kullandığım için bakın şöyle taş gibi bir çanta oldu. Çünkü şu sert doku benim için önemli. Sert olsun istiyorum. Bakın böyle hiç çökme bile yapmıyor. Arkayı şimdi burada şöyle bir püf noktamız var. Arkayı ördüğümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördük ama önü örerken sadece 4 sıra öreceğiz. Bu fazlalık neden derseniz çünkü buraya sap takacağız. O sap kısmının tam ortaya denk gelmesini istediğimiz için şurası sapın takılacağı bölüm olacak. Şu kısım. Burada sapımız olacak. Yani tuttuğunuzda tam çantanın ortasını tutmuş olacaksınız. Arkayı uzun, önü daha kısa yapıyoruz bu modellerde. Ne kullanacağım? Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkayı ördüğümde 100 gramlık birer tane bobinden elimde bunlar kaldı. Onu göstereyim. Yani tahmini olarak 2 tane bir tane daha bunu eklersem sanki bir tane daha yani toplamda 3 tane 100 gramlık küçük jut ipler yetecek gibi görünüyor. Ama yetmezse de zaten dördüncüye geçersem mutlaka söyleyeceğim. Bunları da normal işte bu ip aldığınız yerlerde de satılıyor. İnternette de satan yerler var. Onlardan temin edebilirsiniz. Hemen çapını söyleyeyim. Çap olarak tam 20 santim bunların çapı. Dediğim gibi 2 tane ipi aynı anda kullanıyorum. O yüzden çift kat gideceğiz bu çantayı örerken. Tığ olaraksa ben 4,5 milimlik bir tığ kullandım. Siz tercihe bağlı olarak eğer 5 milim varsa 5 milim de kullanabilirsiniz. Benim elimde 4,5'tan sonra direkt 6,5 vardı. 6,5 da çok büyük oldu. Yani o istediğim katılığı elde edemedim. Ama 5,5 yani bunlar da özellikle 5 de kurtarabilir. Ama dediğim gibi değilse siz de 4,5 milimle benim gibi örebilirsiniz. Hazırsanız o zaman haydi başlayalım. Kağıt ipten sonra değişik bir deneyim oluyor insanın elinde. Şimdi önünü arkasını burası arkası burası önü. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ki bu çantayı astarlamadan önce şu plakaya aynı bu renkte olan biliyorsunuz jut bezler var. Ben onunla kapatacağım arkasını. O yüzden eğer malzemelerinizi hazırlıyorsanız şu kısmı yapıştırmamız açısından bir işte hemen 20'ye 20 bir jut bezi de hazırlamanızı şimdiden tavsiye ediyorum. Ve haydi o zaman başlayalım. Şimdi tığımızı arkaya aldım ve ipimizi şöyle öne doğru çektim. Bırakmıyorum. Pardon, tek telini almışım. Arkayı bırakmıyorum. Onu daha sonra diğer taraftan dolaşıp gelen olacak ya. Onunla bağlayacağız zaten. Şimdi bir sıra şu şekilde bir ilmek kaydırma dolaşacağım burayı. Yani şu delikleri kapatmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Şurada olduğu gibi şu ilmek kaydırmayı döneceğiz ki ahşaptaki delikler kapanmış olsun. Şöyle biraz uzatıyorum bakın. Kasma yapmasın diye. Sonrasında çekiyorum. Tığınızın doğru olup olmadığını anlamanın bir diğer yollarından biri de şu çengelin ağzında durabiliyor mu? Yani sürekli kaçıyorsa, işte sürekli tel çekiyorsa
o zaman tığınız uygun numarada değil demektir. Tığ numaranızı biraz büyütmeniz gerekir böyle bir durumda. Şöyle asıla asıla, gerdire gerdire, ilmek kaydırmayla ilk başta burayı bir dolaşacağım. Gereğinden fazla uzatmayalım. Ben pır etraf dolaşıyorum. Sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldik. Şu şekilde öncelikle ipimi bir kestim. Hemen iğnemi her zamanki gibi alıyorum. Şu V'den geçiriyorum. Jut ip biraz pis bir ip. Yani onu söyleyeyim. Pis ip derken yani çok fazla tozuyor, çok fazla kırıntı bırakıyor üzerinize vesaire. O yüzden çalışırken mutlaka kucağınıza bir bez, bir örtü, yani örgünüz hep bir bezin içinde olsun. O şekilde hani öreceğinizde kucağınıza bezinizi açın. Daha sonra tekrardan kaldırırken beziyle beraber kaldırın. Çünkü gerçekten çok fazla pislik bırakıyor ilk aşamada. Sonrasında bunu ördükten sonra üzerindeki o fazla tüylerden kurtulma yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz şu böyle pilli falan elektrikli şeyler var. Tüy toplama aletleri var. Kazakların üzerindeki bitlenen kazakların üzerindeki tüyleri almak için. Eğer elinizde onlardan varsa onunla gezebilirsiniz. Bir diğer yöntem de yakıyorlar böyle üzerindeki tüylerin fazlasını, ütüleme yöntemi. Aynı berberlerin tüyleri ütülediği gibi. O yöntem de var. Ancak orada birazcık o tüylerin renkleri değişebiliyor. Onu bu sebepten dolayı çok fazla tavsiye etmiyorum yakma yöntemini. Çünkü kararıyor ister istemez o tüyler. Üzerinde siyah siyah kalıyor. Şimdi şu şekilde iplerimizi arkaya aldık. Burada bunları bir düğümlüyoruz. Dediğim gibi çantanın içinde kalacağı için düğümleri sıkıntı etmeye burada. Ama güzelce çift ip olduğu için, iki kat olduğu için de ister tek tek de düğümleyebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde düğümleyip iyice sıkıştırabilirsiniz. Şimdi birinci aşamayı tamamladık. Görüyorsunuz deliklerimizin bir tarafı kapandı. Şimdi örerken de diğer tarafları kapanmış olacak. Şimdi ben bu ipimi kenara alacağım. Çünkü tahmini olarak bir sırayı bile götürmeyecek. Ama yine de size ne kadar ip gittiğini göstermek için devam ediyorum. Vazgeçtim. Şimdi herhangi bir yerden şöyle girdik arkaya. Yine aynı şekilde ipimizi arkadan çekeceğiz. Çektim. Ve hemen şöyle yukarıya doğru bir zincirle onu sıkılaştırdım. Biraz kaldırayım kamerayı. Çünkü plakayı kaldırmam gerekiyor. Evet. Şimdi aynı yere tekrar giriyorum. Ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Girdim. Bir diğer deliğe sıkıştırdım. Aynı yere bir daha girdim. İkincisini yaptım. Bu şekilde sıra sonuna gelene kadar her deliğin içine 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle hemen sıra sonuna gelelim. Daha sonra nasıl birleştirip üst sıraya çıkıyoruz onu göstereceğim. Evet, iki tane ipin nereye kadar gittiğini göstermek için aradayım. Bakın tam şu yarısına kadar gitti. Yani bir çantanın 8 sırasını ördü. Diğerinde de ilmek kaydırmasını yapıp ilk sık iğnenin yarısında kalmış oldu. Tahminim 3. ip kurtaracak gibi. Bakalım görelim. Evet, geldik sıra sonuna. Bakın son deliğe de 2 tane sık iğnemizi yaptık.
Ve geldik ilk başladığımız yere. Birincisi sıkıştırmaydı zaten. Bu bir sık iğne değildi. İkinci sık iğnemizdi. İkincisinin tepesinden arkadan girdim. Bakın ipimi uzattım. Ve şimdi bunu çantanın arkasına çekiyorum. Çektim. Şimdi aynı boşluğa giriyorum. Neden boşluğa giriyoruz biliyor musunuz burada? Çünkü şu altta üzerini yapmadığımız şu var ya, şunu atlamıştık ya. Onun araya yaptığımız zaman bu tam onun üzerine gelmiş oluyor ve aslında onun devamını getirmiş oluyoruz bu sayede. Biraz daha çekmek istiyorum. Bakın şu arada çok fazla boşluk kaldı. Evet. Şimdi tabi burada dikkat edin, tel çekmememiz lazım. İpimizin üzerine ikisi birden gelmeli. Evet, görüyorsunuz. Öne geçirdim. Şimdi artık buradan sonra klasik sık iğne yöntemiyle her tepeye bir tane batarak gideceğiz. Şimdi benim elim çok sıkı. Bir türlü o yüzden şu göbeklere batma işini beceremiyorum. Ama sepet örümündeki gibi sık iğnelerinizin tepesine değil de sık iğnelerinizin göbeklerine batmayı siz beceriyorsanız o yöntemle de yapabilirsiniz. O size nasıl bir avantaj sağlayacak onu da söyleyeyim. Örgünüz hiçbir zaman için kaymaz. Şimdi şöyle anlatayım. Burada bakın tepeye yaptığımız için, şimdi bu çok büyük bir sıra değil ama çok hafif, yani ne kadar diyeyim size, şöyle anlatmaya çalışayım. Normalde düzü bu. Bakın şurada hemen bir ilmeklik kadar bir şöyle bir örgünüz hafif şöyle sağa doğru gidiyor. Bu tepelerine batmadığınız için, yani tepelerine battığınız, göbeklerine batmadığınız için. Yani göbek dediğimiz yer neresi? Şu, bakın şöyle göstereyim. Şimdi bu tepesi. Buraya girdiniz mi örgünüz ister istemez hafiften sağdan kayar. Bir de şurası var. Şu da göbekleri. Şu şekilde. Tam V'nin, bakın şöyle göstereyim. Tam V'nin göbeği. Eğer bu şekilde girmeyi becerirseniz beni biraz zorluyor. Hani alt sıralarda, özellikle üstlerde gene daha kolay giriyorum ama o şekilde yaparsanız bu böyle dümdüz yukarıya gider. Şu hafif bir yarım santimlik, şu bir gözlük, şu kayma dediğimiz sapmayı yaşamamış olursunuz. Dedikten sonra devam edelim. Dediğim gibi ben tepelere batıyorum. Siz göbeklere de batabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ama göbeklere battığınız zaman şöyle bir durum var. Zaten kalın örüyoruz ya. Hani bir de göbeklere batarsanız örgünüz daha da kalınlaşabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü ister istemez daha sıkı bir örgü elde etmiş oluyorsunuz o şekilde. Evet, bu şekilde her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak dolaşıp gelelim sıra sonuna. Aynı yöntemle yukarı çıkıyoruz. O yüzden artık bundan sonra hiçbir değişiklik yok. Ne kadar örüyorduk? 4 sıra örüyorduk. Bakın bu birinci sıra. Bunun gibi 3 tane daha öreceğiz. 4 sıra bitiminde çantamız tamamlanmış olacak. Bu hazır plaka ile çalışmanın avantajı bu oluyor. Yani ön arka örmüyorsunuz. Sadece yan ördüğünüz için çantanız çok daha kısa sürede bitiyor. Ne gibi bir dezavantajı var? Nesi zor bu çantanın derseniz, işte bu çantanın zor olan kısmı astarlaması. Ama fermuar çalışacağız, astar çalışacağız ama üzülmeyin, tüm detaylarını sizler için vereceğim. Haydi bakalım örelim, bitirelim ve astarlama aşamasında görüşelim. Evet, geldik astarlama kısmına. Şimdi burada 4 parçadan oluşuyor astarımız. Öncelikle ilk olarak şu şekilde tam 20 santim olacak şekilde ben tabii önce ördüğüm için başka hazır bir 20 santimlik şöyle kasnakla çizdim. Ama size tavsiyem ilk olarak, yani daha örmeye başlamadan önce direkt plakalarınızla beraber astarlarınızı bir önce çizebilirsiniz. Bu şekilde çizdim.
Yine aynı şekilde keçe kestim. Keçeleri bir tık daha içeriden kesiyorum. Hani onlarda atma durumu olmadığı için çok dikişte kalınlık yapmasın diye. Bu şekilde 2 tane yuvarlağımızı hazırladık. Dikerken de kolaylık olması açısından şöyle 20 santimden şöyle güzelce kalemle çizdik. Aynı şeyi yan parçalar için yapıyoruz. Şimdi bir parçası inceydi biliyorsunuz ördüğümüz. Bir tanesi kalındı. Kalın olanın çizdiğim yer şöyle göstereyim. 7,5 santimden 7 santimden pardon çizdim. Burada ise şöyle 3,5 santimden çizdim. Bu benim dikildiğinde son bitmiş hali olacak. Yanlarından ona göre uygun paylarını bıraktım. Keçenin boyu yetmedi. Kat olmasın diye zikzakla belli noktalarında şöyle ek yaptık. Şu şekilde zikzakla birbirine tutturduk. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? İlk olarak şimdi şu keçeyle şu görmüş olduğunuz astarın şu ağız kısmını bunu çevireceğiz daha sonra. Döndürebilmek adına şimdi boydan boya çizginin üzerinden dikeceğiz. Hem bu parçayı dikeceğiz hem bu parçayı dikeceğiz. Sonra nasıl birleştirip bunu daha sonra silindir haline getiriyoruz. O kısımda tekrardan göstereceğim. Şimdi şu şekilde dikmiştik ya, o diktiğimiz yeri şöyle güzelce içe gelecek şekilde ütüledim. Yani şurası çantanın içinde kalacak kısım. Böyle iki parçayı da bu şekilde hazırlıyoruz. Sonrasında şu görmüş olduğunuz uçları şu şekilde. Şimdi bunu boydan boya şöyle makineyle çekeceğiz. Bunda tabi paylar biraz farklı kalmış. Kumaş esnediği için o önemli değil. Biz keçeyi baz alıyoruz burada. Ölçümüzü keçeyle almıştık çünkü. Keçeyi daha uçtan olacak şekilde şöyle boydan boya geçeceğiz. Çevirdiğimizde tam tertemiz bir silindir elde etmiş olacağız. Evet, şimdi gördüğünüz gibi dediğim şekilde kestik. Diktik. Daha sonrasında şöyle ütüyle alttaki kötü bir kat oluşmasın diye şöyle diktiğimiz yerlerin ağzını güzelce açtırdık. Şu şekilde. Şöyle. Böylece dikiş katı oluşmamış oldu. Şimdi şu şekilde artık parçamız, bakın görüyorsunuz, hazır. Şimdi sıra geldi artık bunu işaretlediğimiz yerinden yuvarlaklara tutturmaya. Evet, şimdi ne yaptık bir hatırlayalım. Öncelikle bir kere kayma yapmaması için bir tabanı teyerledik ilk önce. Yani keçeyle kumaşı birbirine teyerledik. Sonrasında aynı şekilde şu yan tarafları da şu yine bu keçeyle kumaşı da birbirine teyerledik. Sonra bu ikisini karşılıklı güzelce tutturduk, iğneledik. Yine bu ikisini de birbiriyle güzelce teyerledik. Yani 3 tane teyerleme işlemi yaptık. Bir yan parçayı, bir orta parçayı, bir de ikisini birbirine teyerledik. Daha sonra pır etraf makinemizi çektik. Bakın şöyle göstereyim. Tam oturan bir tabanımız oldu. Ben şurada sizin için bir tane iğneledim. Nasıl tam bir ölçüyle olduğunu göstermek için. Sonrasında yalnız şunu söyleyeyim. Tabanı şöyle bir oturttuğumda sanki 3,5 santim biraz fazla gelecek diye burayı 3, burayı da değiştirdim. İşte 6 santim. Gerçi bu 7 de olabilir. Şöyle bir bakalım buna. Yanlış bilgi vermeyeyim. Evet, 6,5 olmuş bu. 6,5. Hemen bunu da ölçelim. Evet, bu 3 santim. Bu 6,5 santim olacak şekilde ayarladık, diktik. Bakın böyle tam kalıp gibi astarlarımız oldu. Dilerseniz keçeyle kumaşın daha birbirine düzgün olması için siz bunu makinede zikzak demişim, baklava dilimi şeklinde böyle desenli bir şekilde de dikebilirsiniz. Ben bunu göstermek için iğneledim. Hani tam olduğunu göstermek için. Ama şimdi iğnelerini çıkartacağım. İğneleri çıkarttıktan sonra
öncelikle ne yapmamız gerekiyordu? Bakın şu an burada yeşil gözüküyor. Bunun altına bir jut kumaş kapatacağım. Hemen onu göstereyim. Onu da aynı 20 santim çapında kumaşı keseceğim. Alt tarafına tutkalla şu tahtalara onu bir yapıştıracağım. Hemen onu da göstereceğim. Sonrasında artık fermuar aşamasına geçiyoruz. Şimdi şöyle elimizde çiçek tutkalı var. Şimdi ne demek bu? Yani kuruduğu zaman herhangi bir şekilde beyaz leke bırakmıyor. Şöyle yani şeffaflaşıyor kuruduktan sonra. Aynı şekilde şu kenarlarına da bir elimle kamerayı tutuyorum. Çekiyor muyum? Bu şekilde tutkallamamızı şöyle fırçanın üstündekileri de güzelce götüreyim. Artık hazırladığımız. Şimdi şu detayı vereyim. Ben 2 kat hazırladım. Bunun sebebi de ben çok cırlak bir yeşil, yani çok gözüken bir keçe kullanmış oldum. Eğer siz zaten normal açık renkli bir keçe kullanacaksanız tek kat yeterli olacak. Ama ben alttan biraz yeşil gözüktüğü için sevmedim onu. Bu şekilde güzelce yapıştırıyoruz. Burada istediğiniz yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ama dediğim gibi tutkal şeffaflaştığı için sonrasında ben tutkalı tercih ettim. Yani şu an şu görünüyor bunlar ama daha sonra görünmeyecek. Güzelce yapıştırdım. Şimdi artık fermuarlama aşamasına geçiyoruz. Şimdi fermuarımızı şu şekilde çantanın ağzına önce bir güzelce iğneyle tutturdum. Yani ne kadar fermuar kullanmam gerektiğini ayarladım. Çünkü burada şu çok önemli. Bunun ağzına taktığınız fermuarla bunun ağzına, yani diğerinin ağzına taktığınız fermuarın tamamen aynı olması lazım ki diş sayısı, bu çok önemli. Sadece şurada garanti olsun diye, hani geçirirken rahat geçirebilmek adına şöyle şu kadarcık bir, bakın şöyle üst üste bindiğinde hemen yarım santim kadar birbirinin üstüne biniyor. O şekilde ayarladım. Şimdi fermuarın tekini açacağım. Yani şu parçayı açacağım. Ondan sonra o parçayı aynı şekilde diğerinin ağzına iğneleyeceğim ve ilk olarak hemen makineye geçeceğim. Belki tel yapabilirim öncesinde, onu size söylerim. Makineyle fermuarı, çantayla fermuarı ilk olarak öncelikle bir birleştiriyoruz. Evet, çantamızı tamamladık. Bu sefer böyle sondan geri doğru bir değişik bir video olmak zorunda kaldı. Ne yazık ki çok geceye kaldım. Yetiştirmek zorunda olduğum için de tamamladım. Ama zaten çok büyük bir kısmını, önemli kısımlarını anlatmıştım. Şimdi oradan sonra ne yaptım? Hemen onlardan bahsedeceğim. Şöyle görüyorsunuz. Böyle tam böyle kocaman bir çanta oldu. Şimdi önce dışındakileri hazır kapalıyken bir göstereyim. Hatırlarsanız demiştim ki buraya 4 tane ördük. Bakın buradan da 4 tane bıraktık. Tam ortaladık yanlardan. Şu ayarlanabilir saplardan, kendinden böceli diyoruz biz buna. Hem buradan diktim hem de aynı zamanda mutlaka şu metallerini tutturuyorum. Çünkü değilse bu aşağıya doğru indiğinde bu ipler bir müddet sonra sarkıyor. Sonrasında şuraya bir tutma sapı yaptım. Bu şekilde
Şu metallerini diktim buraya. Sonrasında şu rivetlerini kendim taktım. İstediğim boyda kestikten sonra. Antik sarı fermuar başlığım kalmamış. O yüzden ne yaptım? Ben de burada kediler vardı. Kedileri çıkarttım. Sonra biraz deri kestim. Bu şekilde deri tutma sapları yaptım. Yine rivetlerini taktım. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi açalım bir. İçini ne yaptık? Nasıl hallettik? Şimdi bakın şurada bir detay görüyorsunuz. Biraz daha açalım. Şu sonuna kadar açayım. Şurada bir detay görüyorsunuz. Pardon. Biliyorsunuz iki fermuarın birleşim yeriydi burası. İster istemez oradaki o fermuarların arası gözüküyor. Bunu kapatmak için ne yaptım? Şu ara bölgesine yine küçük bir deri koydum. Şöyle güzel görünsün diye. Onu da şöyle çapraz bir şekilde, modelli bir şekilde diktim. Şu arkasını da aynı şekilde kapatmak için o fermuar yerini burayı da karşılıklı olarak diktim. Aynı kendi jut ipiyle yaptım. Şimdi astarlama kısmında en son hatırlarsanız iğneliyordum. O kısımda şunu söyleyeyim. Terlemeden iğnelemeye kalktığımızda ne yazık ki şöyle bir sıkıntı oluştu. Kayma yaptı. Yani sonuçta yuvarlak dönmek biliyorsunuz her zaman için zordur. O yüzden öncesinde her parçayı teyelledik ve sonra birbirine tekrardan teyelledik ve daha sonra teyellediklerimizi de aynı şekilde makinenin ağzında diktik. Şimdi şu astarları ayrı hazırladık. Fermuarları makineyle çantaya diktik. Ama astarları dikerken elimle tutturdum astarları fermuara. Yani hem çanta hem fermuara tutmuş oldu. Şimdi şöyle bir durum oldu. Kumaşla ister istemez keçeyi birbirine böyle bir dikişle sabitlemediğim için, kumaş da kalın ve tok bir kumaş olduğu için dak kumaş çalıştık bunda. Haliyle ister istemez böyle bir şu bombe görüntü oluştu. Derseniz ki çıkıyor mu astar dışa doğru? Hayır, çıkmıyor. Ağzı yine tertemiz, bir sıkıntı yok ama dediğim gibi şu balonumsu, şu potluk olan görüntünün sebebi bu oldu. Siz dediğim gibi baklava dilimi gibi böyle astarla ikisini tutturursanız daha pürüzsüz bir görüntü elde edebilirsiniz diyorum. Dediğim gibi çantamızı önce ördük. Sonra astarlarını hazırladık. Astarlarını bitirdik. Fermuarı bir uçtan başladık. Diğer uca kadar ikisini eşit kesmiştik zaten. Güzelce makineyle çantamızın ağzına diktik ama dikerken şuna dikkat edin. Bu aşamalarda mutlaka öncesinde bir teyelleme işlemi yapın. Çünkü ister istemez malzeme esniyor. Çanta pardon. Esneme yaptığı için de haliyle ölçünüz tutmayabilir. O yüzden mutlaka öncesinde bir teyelleme işlemi yapın diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Şahane bir tam böyle bohem tarz dediğimiz, özellikle genç kızların çok sevdiği bir çanta hazırlamış olduk. Burada özellikle şu fermuarın ağız kısımlarında eğer siz de jut ip kullanacaksanız buna dikkat etmeye özen gösterin. Şu kılları, tüyleri bunun çok fazla çıktığı için ilk etapta özellikle onları şöyle bir çakmakla ağzındaki fazla tüyleri geçtim ki fermuarımız rahat bir şekilde daha rahat kapanabilsin diye. İlk başlarda hafif dediğim gibi o tüylerden dolayı bir takılma olabilir ama sonrasında zamanla o tüyler artık dökülmeye başladıkça kullana daha kolay bir şekilde fermuarlarınızı çekebilirsiniz diyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir diğer çanta videomda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.